İnsanlığın ve kültürlerin harman olduğu Anadolu topraklarında açtım gözümü. Ben yeşilim, sarıyım, siyahım ve kırmızıyım. Suyum, şekerim, salkımım ve sağlığım. Ben barış dalı zeytinin, ben incirin kardeşiyim. Faydalarım denizleri, dağları, diyarları aştı. İnsanlıkla eşitim. Yani onun vazgeçilmeziyim. Benim adım Üzüm. Bu benim hikayem. Kolay gelsin. Sağ ol ablacığım, hoş geldiniz. Üzümleriniz güzelmiş. Kaça kilosu? 6 lira ablacığım. 6 mı? Pahalı değil mi ya? Ablacığım çok emeği var ya. Allah. Bir bilseniz. Alıp başım gidem kurbet ele. Ya sen beni unut ya ben seni. Ya sen beni unut ya ben seni. Hocalar, bayram var bugün burada, bayram. Dünyaya gelen bir bebek gibi. 100 sene, 80 sene gidecek insanlara mahsul verecek şu. Tohumu ekiyorsun şimdi. Abi çubuklar geldi. Bir insan ömrüne bedel şu diktiğimiz şimdi. Kaç tane nesil, benim torunlarım bile buradan üzüm kesecek. Üç sene sonra aşı yapacağız. 3 seneden sonra da aşının gelişmesi için 2 sene falan bakacağız daha bunlara. Ancak 5 sene sonra iyi ve kaliteli ürün elde edebiliriz. Bizim muhtar bana enayi diyor dün. Yaşın gelmiş 50'ye diyor, daha bağ dikeceğim diye çalışıyorum diyor. Kim yapacak diyor. Çok daha okudu diyor. Burası Kızıldağlar, İzmir'in yağış ve su havzası. Antik çağlardan günümüze kesintisiz olarak bağcılık tarımının yapıldığı kentin üzüm coğrafyası. Dorukları 700 metreye ulaşan Kızıldağlar, Kavacık, Efemçukuru, Çamtepe, Payamlı ve Gödence köylerine ev sahipliği yapıyor. Bu köylerde yaşayan insanların yaşamını bağcılık dolduruyor. Altın sarısı razakı ve lacivert siyah enfes üzümleri bölgenin simgeleri olmuş. Erdoğan Sözer, Gödence köyünün büyük bağcılarından.
yoksullukla yaptığı savaşı kazanan Erdoğan, arazinin binbir güçlüğüne elleriyle karşı koymuş. Eşi Nurcan'la babasından kalan bağ alanlarını büyüterek çocuklarını okutmuş, evlendirmiş, borçlarını ödemiş. Emine, Erdoğan'ın büyük kızı. Bağlarda üzüm kasalarını taşırken güçlenmiş kolları. Aferin kızıma benim bak. Sen bu kasaları böyle taşımasaydın işte o bilek güreşlerini kazanamazdın. Ha gayret. Spor akademisinde Emine'yi fark eden öğretmeni onu bilek güreşi yarışlarına hazırlamış. Bağlardan aldığı güçle rakiplerini bir bir eleyen Emine, milli sporcu unvanıyla pek çok yarışmada ülkemizi temsil etmiş. Ailenin hayatında önemli rolü olan Bağlar, kış boyu derin bir uykuda olacak. Bu dinlenme, baharın gelmesiyle son bulacak. Ama önce Asma'nın ölü kollarından kurtulması gerek. Erdoğan ve ailesi ona yardım edecek. Bunlar aynı çocuk gibidir. Böyle okşadıkça, sevdikçe daha da güzelleşirler. Bunların için ben çok mutlu olurum bağ budarken. Bağı bir sene budamazsan bağ bozulur. Ama 2 sene çapalama bir şey olmaz. Nenem derdi ki bu çubukları bağ boğumu kadar bırakmayın bağın içinde, bağ biti olur derdi. Onun için bırakmamaya çalışıyoruz. Nurcan, acıktık, yavaş yavaş yemeği hazırla. Erdoğan hadi gel, yemek hazır. Bu mübarek de çok güzel oluyor ya. Hayırlısıyla bu sene de kazasız belasız mahsulümüzü alabilirsek İnşallah. şu yeni bağ yerimizi yaptıralım. Anadolu'nun dağlarında yer bağcılığı kültürü geçmişten bugüne aynı şekilde korunurken ovalarda modern bağcılık sistemleri hayata geçiyor. Destek sistemlerinin bize en büyük avantajı yaklaşık %30-35'e yakın bir verim artışı sağlıyor. Yani yer bağcılığına göre. Onun dışındaki en büyük artılar ise tamamıyla kalite üzerine. Daha seçilebilir, daha iyi havalanabilir, daha iyi ilaç alan, hastalık ve zararlarla mücadelesi daha kolay bir yapı olduğu için tabii üzümün kalitesi de buna oranla verimin yanında kalite artışı da mutlaka yadsınamaz, geçilemez bir avantaj olarak geçiyor.
Türkiye, bağcılık konusunda dünyanın en şanslı ülkesi. İklim şartlarının uygunluğu, binlerce yıllık deneyim ve yerel çeşit zenginliği. Bu hazine, Tekirdağ ve Manisa'daki milli koleksiyon bahçelerinde koruma altında. Bizim gen zenginliğimizi söylemek istiyorum çünkü çok önemli. Bütün dünyanın ağzının suyu akıyor diyebilirim bu gen zenginliğiyle. Bizim milli koleksiyonumuzda şu anda 1495 çeşidimiz var. Hepsi Anadolu'dan toplanmış yerel çeşitler. Her biri tek başına bir altın madeni kadar önemli kaynaklar bunlar. Bu çok büyük avantaj. Çünkü her birinin ayrı teknolojik üstünlükleri var. Ayrı renk, yapısal ve dayanım özellikleri var. Bağlar artık uyandı. Canlanmanın ilk belirtisi asmaya suyun yürümesi. Gözlerden filizler tek tek patlıyor. Şimdi asma patladıktan sonra 1-2 karış olunca kükürt atıyoruz gördüğünüz gibi. Kükürt birkaç gün etkisini kaybettikten sonra da bunun biz piç deriz. Üzümsüzlerini, büyük yapraklarını açarız. Bak hava alsın, çiçekte iyice tutsun diye. Bunu yapmazsak hava almadığı için çiçek tutmaz. Burnoz deriz biz. Öyle salkımlar iskelet gibi kalıverir. Yaprakları toplarken yavaş yavaş toplayacağız. Sırsmadan. Çünkü çiçekte olursa silker, dökülür. Aralarında açmamız gerekiyor. Büyük yapraklarını koparacağız. Şöyle. Ondan sonraki aşamalarda iklim şartlarına göre külleme ilacı, çürüme ilacı sırasıyla kurşunu küf ilacı bunları atacağız. Ben haftada en az 2-3 gün bağın içine girer bakarım. Bağın ne gerektiği, ne istiyor, hastalık belirtisi var mı yok mu ona göre hareket ederiz. Asma yaprağı, üzüm tarımının önemli kollarından biri. Türk mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağlı sarma, bu yaprakların salamura edilmesiyle yapılıyor. Asma, kökleriyle toprağın metrelerce derinine iner ve sımsıkı sarıldığı topraktan aldığı gıdayla beslenir. Toprağın üstünde de işler yolunda gitmek zorundadır. Erdoğan gözünü bağdan ayırmıyor. Asmanın hasta olması Erdoğan'ı en çok korkutan şey. Her şey alacağı ürüne bağlı. Bir zamanlar Anadolu asma için en iyi iklim şartlarını sunarken bu durum artık değişiyor. Bu bağ işi o kadar ince bir iş ki. Aynı çocuk büyütür gibi.
Devamlı üzerinde olacaksın, bakacaksın, üzerine titreyeceksin. Bir hafta 10 gün girme var, bir hastalık girer, bütün bağı kaplayıverir. Hele iklim şartları o kadar çok etkin fonksiyonu vardır ki bu bağda. Bağ sıcağı sever. Öyle rutubetli havada, çiğlik havada çok hastalık olur. Bak bu hava bir defa yağmış olsa bunlar hem daha yeşil hem bu taneler taş gibi olur. Hemen bir gecede fark eder. Ama işte kurak gittiğinden bak hafif yumuşama var. Üzüm, iklim değişikliği nedeniyle tehlike altında. Daha önce görülmemiş sıra dışı hava olayları bağların gelişimini olumsuz etkiliyor. Verim ve kalite kaybı her yıl büyük bir endişeyle izleniyor. En önemli konuların başında küresel ısınmanın getireceği olumsuzluk karşımıza çıkıyor. Bu konuda çalışan bilimsel merkezlerin sonuçlarına baktığımızda örneğin NASA'nın sunumu bize yapılmıştı yurt dışında. 50 yıl içinde Türkiye'nin kıyı şeritlerinde artı 2 derecelik ısı artışı olacağı senaryosu kurgulanmıştı. Kuzey ülkelerinde sıcaklık artışı olacağı senaryosu var. Hatta bazı kuzey ülkeleri bizle temasa geçip sıcak bölgede nasıl üzüm üretiyoruzu bizle görüşmeye başladılar. Bizim de Türkiye olarak uzun yıllar sonrasındaki oluşabilecek olumsuzlukları düşünerek tedbir almamız ve buna göre de bağcılık sistemlerimizi ya da çeşit yapımızı modifiye etmemiz gerekiyor. Evet, belki bir oda sıcaklığı olarak düşündüğünüzde ya da oda içinde klimanın derecesini ayarlarken artı 2 derece hiç önemli değilmiş gibi geliyor ama doğada öyle değil. Artı 1 derece bile oynaması doğada aslında çok büyük felaketlere sebep olacak büyüklükte değişiklik. Bir kere sizin yetiştirdiğiniz ürünün fenolojik dönemleri, yani gözlerin uyanması, çiçeklerin açması, üzüm bağlaması, olgunlaşma tarihi, ürünün gelişim dönemleri, kalitesi hepsi değişecek. O güne kadar size zararlı olarak görünen bazı böcekler ortadan kalkacak. O güne kadar yine size hiç zarar yapmayan, doğada dikkatinizi çekmeyen bazı yeni böceklerin sizin ürününüzde beslendiğini ve yeni zararlılar olarak karşınıza çıktığını göreceksiniz. Bu sene en büyük sıkıntımız pirinox bir şey türedi. Önceden de vardı ama böyle değildi. Üzüm verinceye kadar pirinox ilaç attık bağlara. Bölgemizde son yıllarda sıcaklık ve nem artışları olağanüstü derecede arttı. Üzüm neme çok hassas bir ürün. Şöyle ki nemin fazla olması hastalıkları da kendinde bir araya getiriyor ve kimyasal kullanma zorunluluğuyla daha çok karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Kimyasal tarım ilaçlarının kullanıldığı konvansiyonel bağcılık yerini ilaç kullanımı kontrol altına alınmış, kalıntı taşımayan, güvenerek tüketebileceğimiz bağcılığa bırakıyor. Sürdürülebilir bağcılığı ön plana çıkardık. Burada ne yapıyoruz? Suyun artık kıt kaynak olduğunu bütün dünya gibi biz de kabul ediyoruz. O nedenle kontrollü düşük sulamaya geçtik. Az su harcayan sulama şekillerine geçtik. Böylece bu kıymetli yerel kaynağı tasarruflu kullanıyoruz. Çünkü yakında ciddi su problemleri başlayacak. Kimyasal girdileri gittikçe sistemin dışına çıkarıyoruz. Kullandıklarımızı da olabilen en az tahribatlı ya da olumsuz etkili olanları seçerek en az miktarda kullanıyoruz.
de izlenebilirliğe çok dikkat ediyoruz. Bunlarla birlikte son zamanlarda artık dünya alıcılarının da talep etmeye başladı. Su ayak izi ve karbon ayak izi konularında da bağcılıkta altyapımızı tamamladık. Çünkü yurt dışında artık alıcılar üretilmiş bir ürünün 100 gramının üretiminde dünyaya ne kadar karbon salındığını da öğrenmek istiyor. Bağlar uyandıktan 5 ay sonra üzüm artık gelin olmaya hazır. Rabbime hamdolsun bu sene de Allah bizi bu hasada kavuşturdu. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Hem mübareğe bak bak. Böyle elimizin ucundan tutarak uğrasını silmeden tek tek bozuk olanlarını temizliyoruz. Erdoğan üzümü taze olarak satarken Manisalı bağcılarsa kurutuyor. Gediz Nehri'nin iki yanında Ege'nin verimli toprağında doğup Akdeniz ikliminde büyüyen asmalar, dünyaca tanınmış çok özel bir tür olan Sultaniye. Sultaniye ismi eski kayıtlara da baktığımızda sultanlara layık, sultanlar kadar güzel anlamını içerecek şekilde Sultaniye olarak tarih boyunca isimlendirilmiş gelmiş. Türkiye, dünyada kuru üzüm üretimi yapan 11 ülke arasında 1. sırada. Bu üzümler 110 ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye dendiğinde bütün dünyada ilk akla gelen kuru üzüm. En yüksek üretime sahip ve dünya pazarında yaklaşık %50'sini kontrol eder durumda. Ve ürettiği kuru üzümün de hemen tamamını ihraç eden ülke. Potasyum karbonat ve zeytinyağına bandırılarak güneşe serilen ve ortalama 7 günde kuruyan üzümler, Avrupalı ailelerin keklerinde, tatlılarında, ekmeklerinde yer bulurken, Türkiye gıda sanayiinde değerlendirilmiyor. İngiltere hiç üretmemesine rağmen yıllık kişi başı 1 kilo 250 gram kuru üzüm tüketirken, Türkiye 250 gramda kalıyor. İktisatta şunu söylüyorlar, bir ürün nerede üretiliyorsa orada bilinirlilik vardır, tüketilir deniyor. Ama bu maalesef Türkiye için kabul edilemiyor. Yani biz iktisat teorilerine bile karşı geliyoruz. Kuru üzüm insan sağlığı açısından aslında çok faydalı bir ürün. Hem doğal enerji kaynağı hem de doğal katkı maddesi insanlara. Hazmedebilir lif açısından çok zengin. O nedenle hem hazımı kolaylaştırıyor hem de kolon kanserine karşı koruyucu etkisi var. Glikoz ve fruktoz içeriyor. Glikoz olarak hızlı enerji sağlıyor. Artı 2 değerlikli demiri çok yüksek. Bu da anemi dediğimiz kanla ilgili problemi
kansızlık hastalığını gideriyor. Dişleri çürütmüyor. Aksine dişi çürüyen yerlerini baskı altına alıp çürümesini engelliyor. Yani çocuklarımızın ve gençlerimizin özellikle bol bol yemesi gereken bir ürün. Üzümdeki kalsiyum süte eşdeğer. Düşünün süt tüketemeyen veya süt içemeyen özellikle bayanlarda kemik erimesi için üzüm bulunmaz bir ürün. Krom içeren ürün çok az sayıda meyveler içerisinde. Krom da insan beyninin çalışması açısından çok değerli bir besin. Dünyada sağlıklı bir enerji kaynağı olan kuru meyveye ilgi artıyor. Ceplerinde atıştırmalık olarak kuru üzüm ve leblebi taşıyan atalarımızı unuttuk. Bizlerse üzümü sadece tazeyken yemeyi seviyoruz. Çocuklar! Çocuklar! Hadi üzüm aldım size. Hadi masaya. Koş 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 koş. Güzel mi? Yo olmadı. Ne oldu dede? Üzüm yemenin de bir kuralı var. Üzümün kuralı olmaz ki. Olmaz olur mu? Benim çocukluğumda dedem bana anlatmıştı. Şimdi de ben sana anlatıyorum. Tane yerine çilkim koparacağız ki salkımın asaleti ve bütünlüğü bozulmasın. Tamam dede, salkımın güzelliğini bir daha bozmayacağım. Bak işte böyle. Tamam dede. Pekmez, şıra, pestil, sucuk, sirke ve tabii ki şarap. Doğada mayası kabuğunda bulunan tek meyve olan üzümün bolluk ve bereket simgesi olması boşuna değil. Harika harika. Ülkemizde üzüm üreticileri bu işi yapmak için cennette olmalarına rağmen sorunlarla boğuşuyor. Bağcılığın sonu gelmek üzere. Alaşehir bölgesinde jeotermaller yapıldı. Bağlar kurumaya başladı. Örtmek zorundayız bağlara. Neden? Yağan yağmurlar üzümleri bozuyor. Çiftçinin kooperatifleşmesi lazım. Harici aradan kaldırması lazım. 30 üretici bir araya gelip de kooperatifleşme yoluna gidemiyoruz. Giderler yükseldi, gelirimiz düştü. Yani bütün maliyetler arttı. Bundan sonra işimiz daha zor. Bizim devletle aramızdaki bağ koptu. Bizim de böyle giderse bağın aramızdaki bağ kopacak. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren bu neoliberal tarım politikalarının uygulamaya başlaması, IMF'nin dayatmaları, yok oluşu, iflasları beraberinde getirmeye başladı. Üretici maliyetinin altında üzüm satmaya başlandı. Çünkü 2000'li yıllardan itibaren devlet taban fiyat uygulamasından ve destekleme alımlarından vazgeçti.
Böyle olunca da küçük üretici sürekli bir borç batağına saplanır hale geldi. Bu köyde 500 hane ise en az 480'i bütün arazileri ipotekliğe bağlı. Gezegenin geri kalanındaki bağcılarsa daha şanslı. Devlet destek vererek ve iş tüketimi artırıcı önlemler alarak onları koruyor. Ege bölgesinde yapılan enerji yatırımları üreticiler için başka bir sorun. Bağların olduğu Gediz Grabeni, verimli toprağı, suyu, havası dışında toprağın altındaki su kaynaklarıyla da çok zengin. Burada dünyanın 6. sıcak suyu yer alıyor. Çok yüksek bir sıcaklık bu. 287 santigrat derece. İklimsel problemler, madencilik ve enerji yatırımları Manisa üreticisinin daha da belini büker bir hale geldi. Özellikle sahil Sarıgöl ovalarında jeotermal elektrik santrallerinin öne çıkartılması, oradaki bağcılığı yakın zamanda hem fiziksel olarak da bitirecek bir süreci yaşatıyor. Çünkü jeotermal elektrik santrallerinde kullanılan madde aşırı bor içeriyor. O sıcak gölden aldığınız suyu tekrar aynı sıcak göle vermezseniz göl zaman içerisinde kuruyacaktır. Ve burada reenjeksiyonun önemi burada çok önemli. Enerjinin sürekli üretilmesi o sıcak suyun o derinliğe verilmesiyle söz konusu. Ve bu reenjeksiyonu istenilen derinliğe vermezseniz hem çevre boyutunda, çünkü tatlı su hatları da var o 2000 metre ininceye kadar. Tatlı su hatlarına bu ağır metalli ve toksik olan jeotermal suyun tatlı su kaynaklarına karışması çok ciddi boyutta hem tarımsal hem de insan sağlığı açısından risk yaratabiliyor. Üzüm tarımında roller çeşitli. Üretimi yapan bağcılar, kooperatifler, ürünü alıp pazara sunan tüccarlar, kuru üzümü ihraç eden küresel ve yerli şirketler. Bu ekonomik yapının içinde örgütsüz olan çiftçi çok etkileniyor. ...1910'lu yıllarda dünya ekonomik bunalımına karşı birleşen ve Tarış Üzüm Birliği'ni kurarak güçlenen çiftçinin yerinde 2000'li yıllarda devlet destekleme politikalarının bitmesiyle yerler esiyor. Çiftçinin refahı olduğu sürece katma değerli ve iyi ihracat rakamlarına ürün de dünya pazarlarına satılır. Maalesef şu aşamada çiftçilerimizin bu mutsuzluğu tabii ki zincirin diğer halkalarını istemesek de yoruyor, üzüyor, paylaşımda dengesizlik yaratıyor. Avrupa Birliği'nde gıda piyasasının %60'ına tarımsal kooperatifler hakim. Ürünün fiyatını üretici belirliyor. Kooperatifler böylece mallarını değerinde satabiliyor. Demokratik kooperatifçilik yasalarıyla bağımsız bir yapı oluşturan, kendi aralarında işbirliğine giden, markalaşmayı başaran, dayanışma içindeki üretici, üretimin sürdürülebilirliğini sağlıyor. Küreselleşmenin hakim olduğu bir ortamda bugün kooperatifleşme, üzüm gibi, fındık gibi, zeytin, pamuk, buna benzer birçok ürün kooperatifleşmesi, bu ürün üreticinin kooperatifleşmesi çok daha önemli. Çünkü geçmiş dönem şartlarında bir iki tane olan belki çok uluslu şirket bugün sayısı oldukça fazla. Ve bu firmaların ulusların, ülkelerin ekonomik güçlerinden büyük güçleri var. Şimdi bu açıdan bakarsak aslında bugün daha zorlu şartlar var. Peki yöntem değişti mi? Hayır, yöntem değişmedi. Yine kooperatifleşme.
Ama farklılık şurada kendini gösteriyor. Artık kooperatifler ürünlerini küresel piyasalara kendileri pazarlayabiliyor olmaları lazım. Ekonomik krizlere karşı tek çarenin kooperatifleşme olduğu bugün birçok ülkede dile getiriliyor. Üzüm Sendikası Başkanı Adnan Çobanoğlu tüketici dayanışmasına dikkat çekiyor. Bütün bu sorunların tek başına üreticiler tarafından çözülebilmesi olanaklı değildir. Bu politikaların değişikliğinin tek başına üreticilerin örgütlü mücadelesiyle yürütülmesi, başarı kazanması olanaklı değildir. Bunun diğer bir ayağı olan tüketici ayağıdır. Tüketiciler de bu politikaları reddedip doğrudan yerel tohumlarıyla, daha az ilaçsız üretimleriyle, daha sağlıklı ürünler yetiştiren üreticileriyle buluşacak örgütlenmelerine ihtiyaç vardır. Üretici ile tüketicinin böylesine bir dayanışması, gıda tekellerini dur dedirtebilecek bir eylem ve mücadele biçimidir. Üzümün. Amca da değil mi? Bize hiç üzümün demedi. Ben unuttum alışmaktan zaten. Ayşe temin diyordu. Üzümün. İstiyorsan kendin al. Erdoğan üzümünü üretici pazarlarında kendi satıyor. Aynı zamanda tüccarla İstanbul'a pazarlıyor. Şimdi onun için yeni bir satış yolu açılıyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu güzel Merhaba üzümleri hocam. siz mi üretiyorsunuz? Evet hocam. Çok güzel. Ben Tayfun Özkaya'yım. Ege Üniversitesi'nde topluluk destekli tarım grubumuz var. Topluluk destekli tarım grubu şöyle bir şey. Ekolojik ürünleri doğrudan çiftçiden alan bir tüketici grubu. Sistemimiz şöyle. Siz bunu mesela toptan 3 liraya satıyorsanız biz bu temiz üzümleri markette organik olarak mesela 15 liraya satılıyor. Mesela bu ürünü siz kaça satıyorsunuz toptan? Bunu 3 liraya şu anda alıyorlar hocam. 3 liraya satıyorlar. Pazarda da 5-6 liraya satıyorlar. 5-6 liraya satıyorlar. Yani sizin aklınızdan geçen bir rakamın çok üstünde bir rakam almaya razıyız. Belki de satacağınız fiyatın 2 mislini elde etmiş olacaksınız. Tabii hocam. Biz de çok kazançlıyız. Evet. Çünkü 15 lira vereceğimiz bir üzüme biz 6 lira vereceğiz. Ve böylelikle çiftçinin sömürülmesini ve tüketicinin sömürülmesini Teşekkür ederim önlüyor. hocam. Allah razı olsun. Sağ olun bizi umarım düşündüğünüz için. güzel bir ilişkimiz olacak. İnşallah hocam. Üzüm, tarih boyunca her uygarlığı etkisi altına alan bir meyve. Bu etkiyi kanunlardan paralara, duvar resimlerinden heykellere, edebiyattan yemek ve içki kaplarına kadar görmek mümkün. Özellikle şarap öyle derin izler bırakmış ki bu filmin sınırları anlatmaya yetmedi, bir sonraki filmimize taştı. Yaz boyu çalışan ve yorulan Asma artık soluyor. Sonbaharın gelmesiyle yaprakları önce kızaracak, sonra dökülecek ve Asma kış uykusuna çekilecek. Erdoğan da çok yorgun. Ailesiyle el ele vererek bağları bugüne kadar getirdi. Pek çok üretici gibi toprağı bırakıp kente göç etmedi. Erdoğan son nefesine kadar yeni asmalar dikmeye devam edecek. Ama ondan sonrası... Her
Derhal yolların sonu göründü. Bu olan işleri akıl almaz. Toprak sabuna döndü kayar insanın elinden. Cümle mahlukatın mekanı vardır. Kurdun mekanı olmaz. Toprağın elinden kaydı mıydı bir mekansız kurt olursun. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar, boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır. Nice güzellere bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Nice güzellere yar bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım. Her türlü isteğimi yar topraktan aldım. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır. Koyun verdi, kuzuyu verdi, süt verdi, verdi, süt verdi. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, verdi, süt verdi. Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövme dövme yiyince gıt verdi. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır.